Herkese merhaba. Bugün size çok tanıdık bir insan halinden bahsedeceğim. Hani o her konuda fikri olan ama derinliği olmayan, bilgisi olmayan insanlardan. Bir konuyu küçücük bir yerden yakalayıp belki de birkaç cümle duyduktan sonra ya da bir yerden kısa bir yazı okuyup o konuda çok bilgi sahibi olmuşçasına ahkam kesen, her yerde konuşan insanlardan bahsetmek istiyorum. O insanlar kendilerinden çok emin, her şeyi bildiklerini zannederek bire de beş katarak bir güzel bize her şeyi anlatırlar. Oysa bildikleri devede kulak, belki de okyanusta bir damla su. Ama onlar okuduklarından ibaret zannederler her şeyi ya da kulak dolgunluğuyla o duyduklarından zannederler ve büyük bir özgüvenle bize anlatmaya başlarlar. Kendilerinden emindirler, hiç sorgulamazlar, her şeyi biliyorlardır, keskin net ifadeler kullanırlar. Ve insanlar gerçekten bir süre sonra onların her şeyi bilerek anlattığını sanırlar. Oysa dikkat edin, tam bunların tersine hareket eden insanlar vardır. Bunlar bilen, okuyan, araştıran, birçok konuda çok da bilgili, yetkin insanlardır ama onlar bilgilerini tartarak etraflarına anlatırlar. Çok emin değillerdir. Belki de keskin ifadeler kullanmazlar. Çünkü bilginin derinliğine indikçe aslında bu işin katmanlarını gördükçe her şeyi bilmenin ne kadar zor olduğunu görürler. Hani bildiğim bir şey varsa aslında hiçbir şeyi bilmediğimdir diyor ya düşünür. Tam da onun gibi bilen insanlar daha temkinli, daha tartarak anlatırlar bize olayları. İşte onların acaba yanılıyor olabilir miyim? Bunun altından başka bir şey çıkar mı diye temkinle yaklaştıkları şeylere diğer insanların cahil cesareti göstererek, ahkam keserek anlattığını gören iki psikologdan bahsetmek istiyorum size. Bunlar Dunning ve Kruger adlı iki psikolog. Ama onları bu noktaya getiren bir olay var. 1995 yılında yaşanan bu olay Amerika'da gerçekleşiyor. Amerika'da MacArthur Wheeler adında bir adam banka soymaya karar veriyor. Diyeceksiniz ki bunda enteresan olan şey ne? Enteresan olan şey banka soyması değil. Tabii ki bir sürü insan banka soymaya teşebbüs ediyor ama olayın ilginç yanı adamın güpegündüz bankaya gidip hiç maske takmadan, yüzünü kapama gereği hissetmeden bankaları soyması. Bankaları soyduktan birkaç saat sonra da adam yakalanıyor. Çünkü maske takmamış, yüzünü gizlememiş, hatta kameralara gülümseyerek bakmış soygun esnasında. Polis yakalayınca kendisi de şaşırıyor. Nasıl beni teşhis ettiniz, nasıl beni tanıdınız diye. Yakalandığı zaman aslında yakalanmasından ziyade adamın söylediği söz bizi etkiliyor. Adam diyor ki nasıl beni teşhis ettiniz? Ben yüzüme limon suyu sürmüştüm. Ne olmuş limon suyu sürdüyse diyeceksiniz. Nereden öyle bir bilgiye ulaştıysa yüzüne limon suyu sürdüğünde güvenlik kameralarının kendisini görünmez mürekkep etkisi yaratarak fark etmediğini, kayda almadığını düşünmüş. Ve adam o kadar zeki, o kadar kendinden emin ki bunu test etmeden, hiç kontrol etmeden uygulamaya kalkmış. Çünkü biliyor ya, cahil cesareti işte burada belki de devreye giriyor. Bu olay iki psikoloğun dikkatini çekiyor. David Dunning ve Justin Kruger diyor ki nasıl olur da bir insan ne kadar yetersiz olduğunu fark etmeyecek kadar yetersiz olabilir? Ve bunun üstüne araştırma yapmaya karar veriyorlar. Cornell Üniversitesi'ndeki bu iki psikolog birçok denek üzerinde çalışıyor. Onlara birçok konuda sorular soruyor. Bu matematik, bilim, mantık, dil bilim vesaire birçok konuda deneklerle çalışıyorlar. Ve çalışmanın sonunda deneklere diyorlar ki kendinizi ne kadar başarılı buldunuz, bu testi ne kadar başardığınızı düşünüyorsunuz. Ve aldıkları cevaplarda işin ilginç yanı şöyle ortaya çıkıyor. Başarısız olanlar, en başarısız olanlar kendilerinin en yüksek puanı alacağını düşünenler. Çünkü onlar diyor ki evet biz bu soruları doğru cevaplamışızdır büyük bir ihtimalle çok iyi puanlar alacağımızı düşünüyoruz. En yüksek puanı alanlar da belki yanılma payımız olabilir. Belki bu işin altında bir başka sebep yatıyor olabilir ve biz bu nedenle yanlış cevap vermiş olabiliriz. O yüzden hani en yüksek puanı aldığımızı da düşünmüyoruz diyorlar.
İşte bu bu deneyin sonucunda Dunning-Kruger etkisi denilen etki ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu bugün bizim belki de cahil cesareti dediğimiz şeyin tescillenmiş hali. Cahil cesareti dediğimiz şey aslında hani videonun başında size sordum ya etrafınızda böyle insanlar var mıdır diye. Aslında çok aramaya da gerek yok. Günümüzde televizyon açtığımızda ya da ne bileyim telefonlarımızdan ya da bilgisayarlarımızdan sosyal medyaya girdiğimizde bu tarz insanlarla artık çok sıkça karşılaşıyoruz. Belki 95 yılında böyle insanların nadiren karşılaştığı ve deneyerek test yaparak ulaştığı bu tür insanlar günümüzde artık o kadar çok yaygınlaştı ki sosyal medyada yapılan yorumları okuduğunuzda ne bileyim herhangi bir olay olduğunda insanların yazmış olduğu yazılarda ya da işte ekranlarda önüne gelenin ahkam kesip konuşmasından bunları fark etmemiz çok da mümkün. Hepiniz fark ediyorsunuzdur. Ufacık bir bilgiye sahip olduğunu düşünen insanlar çok büyük yorumlar yapıyor. Anlatıyor, konuşuyor. Çok konuşan insandan uzak durun diye boşuna dememiş atalarımız. Çok konuşan insanlar aslında içini boş sözlerle doldurup konuşan insanlar oluyor. Onlar kendilerini de buna ikna etmişler. Çok bildiklerini, çok zeki olduklarını sanarak her şeyi bildiklerini zannederek anlatıyorlar. Ama tıpkı bu deneyde olduğu gibi aslında bilgiyi bilen, bilgiye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu ve bilginin ne kadar çok katmanlı olduğunu bilen insanlar da bu işin altında başka bir şey de olabilir. Benim bildiğimin dışında da acaba bir şey var mıdır diye bilgiye tereddütle yaklaştığı için biraz daha sakin, sessiz kalıyor. Biraz daha kesinlikten kendilerini uzaklaştırıyorlar. Bilgi arttıkça insanın cümleleri kısalır, ses tonu yumuşar, kesinlik azalır. Buradan da aslında bilgi insanı çok daha rahat teşhis etme şansımız olur. Onlar çok konuşmazlar, tartarak konuşurlar ve hep olaylara temkinli yaklaşırlar. Ama bugün bilmiyorum demek zayıflık gibi algılanıyor. İşe temkinli yaklaşanlar, keskin konuşmayanlar insanlar tarafından rağbet görmüyor, itibar edilmiyor. Nedense ahkam kesen, çok konuşan, her konuda bilgi sahibiymiş gibi ortalıkta açıklamalar yapan insanlara teveccüh arttı. İnsanlar onları alkışlar oldu. Bu sebeple de aslında bilen insanlar biraz daha kıyıya çekildi, biraz daha köşede kaldı ve alkışı gören, alkışı toplayan, ahkam kesen o çok konuşan insanlar bugün gündemi, ortalığı kapladı. Gerçekten düşünen, gerçekten bilen insanlar çok sessiz. Durup bir düşünmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Etrafımızda ahkam kesen, her şeyi bildiğini söyleyen, her konuda bilgiye sahipmiş gibi görünen insanlara itimat etmemek gerekir. Bilmiyorum demek zayıflık sanılıyor. Oysa düşüncenin tam da başladığı yer burası. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.